Merhaba arkadaşlar. Bugün Astor Enerji'nin hisse analizini yapacağız. Diğer tüm videolarda söylediğim gibi yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben burada tüm ayrıntılarına bahsedeceğim. Detayları üzerine konuşacağız. İşte hangi sebeplerden ucuz, hangi sebeplerden pahalı gibi yorumlamalarını yapacağız. Ancak burada artık alıp almama ya da elinizde varsa satıp satmama kararı tamamen sizin. Eğer sizin merak ettiğiniz bir firma varsa mutlaka yorumlara yazın. Ben de hemen öncelik vererek o hissenin analizini yapayım arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile 86 kuruşluk satış yapılmış. Bu rakam geçen yıl 2.7 TL'ymiş. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü stok tutma süresi 29.7 günden 57.4 güne kadar yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda tahsilatların yavaşladığını görüyoruz. Çünkü alacaklar 104 güne tahsil edilirken borçlar ortalama 49 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi ise 59 gün uzamış. Cari oran trendine baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Çünkü cari oran geçen 2.24 iken bu yıl 2.07'ye düşmüş arkadaşlar. %8'lik bir likidite daralması görüyoruz. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. Bu yüzden güçlü. Likidite oran seviyesine baktığımızda asit test oranı 1.8 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir durumda. Yine bu yüzden güçlü arkadaşlar. Nakit aralığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %24.1'ini oluşturuyor. Bu oran geçen yıl %24.3'müş arkadaşlar. Çok küçük bir azalış gerçekleşmiş. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yeterli nakit bulunuyor. Çünkü şirket ödemelerin ek bir nakit girişi olmadan 305 gün daha sürdürebilecek durumda. Yani yaklaşık bir 10 ay ödemelerini para girişi olmasa da yapabilecek. Öz kaynak oranına baktığımızda güçlü çünkü öz kaynaklar kaynak dağılımı içerisinde %66'lık bir payı var. Uzun vadeli yükümlülükler %0 iken kısa vadeli yükümlülükler %34 arkadaşlar. Öz kaynak trendine baktığımızda ana ortaklığa öz kaynaklar yıllık bazda %140 arttığını görüyoruz. Toplam borç trendine baktığımızda kaldıraç oranı 0.34, geçen yıl bu oran 0.38'miş. Yani bu ne demek oluyor? Varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre normal düzeyde şirket borçlu olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesine baktığımızda borcu yok arkadaşlar. Bu da kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda normal olduğunu görüyoruz. Yine öz kaynakların 0.51 katı, yani öz kaynakların yarısı kadar borç var. Bu da normal düzeyde borç olarak düşünebiliriz. Satış finansmanında borç kullanımında bir artış var. Finansman maliyetinde bir artışa sebep olabilir bu. Buradaki sayfadaki tek olumsuz olan bu. Diğer hepsi olumlu diyebiliriz. Kısa vadeli borç aralığına baktığımızda bir azalış var arkadaşlar. Kısa vadeli borçların payı geçen %36.4 iken bu yıl %33.7 seviyesine düşmüş. Bu da daha uzun vadeli rahat borç çevirim imkanını sağlayabilir. Finansal borç aralığına baktığımızda kısa vadeli borçların içerisinde finansal borçların payı %16. Geçen yıl bu oran %11'di. Tabii ki bu oranın artmasını istemiyoruz. Finansal gider trendine baktığımızda azalış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %304 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %45 azalmış. Azalan finansal giderlerde net kâra pozitif anlamda etki yapabilir. Karın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda faiz ve vergi öncesi kar finansal giderlerin tam 15 katı. Bu yüzden de kar ile finansal giderler rahatlıkla karşılayabilecek. Faaliyet kar marjında azalış, net kar marjında ise artış var arkadaşlar. Faaliyet kar marjı geçen %37 iken bu yıl %30'a düşmüş. Net kar marjı %15 iken bu yıl %19 seviyesine yükselmiş. Faaliyet kar marjı neden düştü diye bakarsak satışların maliyetinin oransal olarak artmasını gösterebiliriz. Öz kaynak karlılığına baktığımızda bir azalış var. Çünkü öz kaynak karlılığı %37, geçen yıl bu oran %60'tı. Şirket her 100 TL'lik kaynağıyla 37 TL'lik kar elde etmiş arkadaşlar. Öz kaynak karlılığı neden azaldı dersek karlılıktaki artış verimlilik kaybı ve borçluktaki düşüşü gösterebiliriz. Aktif karlılığına baktığımızda aktif karlılığı %23 seviyesinde, geçen yıl bu oran %98'miş arkadaşlar. Tabii ki burada bir düşüş var. Bu da olumsuz bizim için. Euro büyümesinde bir artış var. Satışlar yıllık %16.7 artmış. Enflasyondan arındırıldığında ise %0 seviyesine düştüğünü görüyoruz. FOVÖK büyümesine baktığımızda satışlarla birlikte FOVÖK'te %2'lik bir artış meydana gelmiş. Net karda ise %47'lik bir artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda buradaki büyüme uzun vadeli kaynak ağırlıklı. Bu da finansman prensibine uygun olduğu için bizim için yine olumlu arkadaşlar. İşletme faaliyetlerine nakit akışa baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen seneye göre %25 artmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem karı. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem faiz ve giderleriyle ilgili düzenlemeler. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yeterli. Çünkü ticari faaliyetlerden yaratan nakit finansman giderlerinin tam 12 katı. Bu yüzden rahatlıkla karşılayabilir. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda pozitif 3 milyar TL seviyesinde. Bu da borçlanmaya olan ihtiyacı azaltabilir. En büyük finansman kalemi borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışlar. Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda ise pozitif arkadaşlar. 3 milyar 929 milyon TL seviyesinde.
Bir yıl önce Astor'a 1000 TL yatırsaydık 885 TL'miz olacakmış. Yani %12'lik bir erime olmuş nominal olarak. Bir de bunun enflasyon etkisini koyduğumuzda çok daha fazla bir paramızın eridiğini, pul olduğunu görüyoruz burada. BIST 100'ün ortalaması 1195 TL. BIST 100 bile bu bir yıllık enflasyonun altında kalmışken orada Astor tam iyice altında kalmış. Dolara yatırsaydık 1201 TL'miz olacaktı. Mevduata yatırsaydık 1700 TL'miz olacaktı arkadaşlar. Bitcoin'e yatırsaydık 2225 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık ise 1585 TL'miz olacaktı. Yani burada baktığımızda zaten nominal olarak bile zarar ediyorken diğer tüm yatırım kalemlerinin de altında kalmış. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Astor'un rasyo değeri 16.38. Burada sektör ortalamaları önemli biliyorsunuz. Metal eşya makinenin 25.4 iken imalatın 21.39. Biz burada sektör ortalamalarının altında kalmasını istiyoruz. Baktığımızda her iki sektör ortalamasının altında olması fiyat kazanç oranı açısından olumlu. Yani şirket sadece bu rasyoda baktığımızda hissenin fiyatı ucuz diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Astor'un değeri 5.1. Metal eşya makinenin 2.98 iken imalatın 1.82. Biz burada yine sektör ortalamalarının altında olmasını istiyoruz. Baktığımızda sektör ortalamalarının üzerinde kalmış. Piyasa değeri bölü defter değeri açısından sadece bu rasyo açısından baktığımızda hissenin değerine pahalı diyebiliriz. PEG rasyosuna baktığımızda arkadaşlar PEG rasyosunun değerinin 1'in altında olmasını istiyoruz. Astor'a baktığımızda 0.59 olması bizim için olumlu. Sektör ortalamaları 0.18 ve 0.25 sektör ortalamalarının üzerinde kalması tabii ki olumsuz ama 0.59 değeri de fena bir değer değil arkadaşlar. PEG rasyosu açısından da olumlu diyebiliriz değerine. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda 18.04 Astor'un değeri. Metal eşya makinenin 27.06 iken imalatın 16.91. Biz burada sektör ortalamasının yine altında olmasını istiyoruz. Metal eşya makinenin altında kalmış. İmalatın ise çok hafif bir şekilde üzerinde kalmış. Yani burada baktığımızda yine kısmi olumlu bir durum var diyebiliriz. Hissenin fiyatı 93.60 TL. Ben bunu cuma günkü fiyatlar üzerinden almıştım. Hisse başına kar 5.7 TL. Piyasa değeri 93.4 milyar TL. Ödenmiş sermayesi 998 milyon TL. Net borcu eksi 5.2 milyar TL. Firma değeri 88.2 milyar TL arkadaşlar. Temettü bilgilerine baktığımızda en son temettü 31 Temmuz 2024 tarihinde vermiş. Temettü verimi ise %1.19 olmuş. Yani bizim açımızdan baktığımızda hani temettü %1 oranı bile fena değil diyoruz. Çünkü bazen çok düşük temettüler olabiliyor. Fena olmayan bir oranda vermiş. 1.318 milyar TL'lik temettü dağıtmış. Yani temettü yatırımcılar için de uygun bir firma. Ve dersiz potansiyeline baktığımızda %1736 olduğunu görüyoruz. Astor Enerji'nin hisse analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı olursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarım karşınıza düşecektir. Ve daha sık bir araya geliriz arkadaşlar. İyi günler.